her birimizin öyle olduğunu öğrendiğimiz için zayıflık olarak nitelendirdiği bazı özellikleri var. Bu videoda sayacağımız özellikleri belki siz de zayıflığınız olarak görüyorsunuz. Ancak bunları fark edip iyi değerlendirdiğinizde aslında sizi çok daha güçlü yapan ve diğerlerinden farklı kılan özellikler. Ne mi bunlar? Gelin bakalım. Evet, birinci maddemiz görüşünüzü değiştirmek. Bazı insanlar bir zamanlar bir fikre sahip, bir görüşe sahip ancak daha sonra görüşünü değiştirmiş diğer insanları zayıf kişilikler olarak yorumlayabilir. Ancak bu her zaman böyle olmayabilir. Aslına bakarsanız bir fikre körü körüne bağlı olmaktansa mantıklı bir gerekçeyle karşılaştığında görüşünü değiştirebilmek daha büyük bir bilgelik ve olgunluk gerektirir. İkinci maddemiz nazik olmak. Ne yazık ki eğitim ve ahlak seviyesinin düşük olduğu toplumlarda nezaket, kibarlık bir zayıflık olarak algılanabiliyor. Sorunları kaba kuvvet yerine nezaketle çözebilmek, güçlü iletişim becerileri ve güçlü kendi kendini kontrol becerileri gerektirir. Dolayısıyla herhangi bir sorun karşısında hemen kaba kuvvete başvuran ya da kabalaşan kişilere oranla nazik kalabilen insanlar aslında çok daha güçlü insanlardır. Karşısındakinin tüm kabalığına rağmen nezaketini koruyabilmek aslında sanıldığı gibi zayıflık değil, bir güç gösterisidir. Öte yandan küfür ve kaba kuvvet zaten söyleyecek pek de bir şeyi olmayan, pek bir entelektüel birikimi olmayan, kendini küfür olmadan saygılı bir şekilde, nazik bir şekilde ifade edebilecek kadar kelime dağarcığına sahip olmayan insanların işidir. İnternette çoğu zaman karşımıza çıkan ve çeşitli kişilere atfedilen ama aslında kime ait olduğu tam olarak bilinemeyen şu sözdeki gibi. Beyinlerimiz savaşsın isterdim ama görüyorum ki silahsızsınız bayım. Hata yapmak ve bunu kabul etmek. Malum hatasız kul olmaz. Her birimiz hata yapabiliriz. Ve aslında bunu yapmak bizi güçlendirir. Çünkü bir musibet bin nasihattan daha etkilidir malum. Aslında hatalar beni zayıflatır mı yoksa güçlendirir mi? Bu hatadan sonra verdiğim tepkiye bağlı olarak değişir. Eğer herhangi bir hata yaptıktan sonra sürekli kendimi yargılıyorsam, evet hatayı kabul ediyorum ama sürekli kendimi yargılıyorum. Allah kahretsin ne kadar aptalım, zaten neyi başarabiliyorum ki, neden böyle hatalar yapıyorum gibi olumsuz iç konuşmalarla sürekli özgüvenimi baltalıyorsam, kendimi yerden yere vuruyorsam, evet bu durumda hatalar beni zayıflatır. Ya da herhangi bir hatanın ardından bunu kabul etmeyip sorumluluğu hep dışsal faktörlere, başka kişilere, koşullara, kadere, şansa bağlıyorsam, yine bu durumda da hatamın sorumluluğunu almadığım için o hatayla ilgili dersler çıkartamıyorum ve kendi kendimi objektif olarak değerlendiremiyorum. Dolayısıyla da başkalarına yüklemek de yine beni zayıflatıyor. Bunun yerine hatalarla ilgili olarak peki ben bu hatayı yaptım, burada da şöyle bir sorumluluğum var. Bunun bir daha olmaması adına nasıl bir önlem alabilirim? Bu hata bana ne öğretti? Bu hata sonucunda ne kazandım? Kişiliğime ne kattı bu? Gibi sonuçlara daha fazla odaklanmak bu hatadan ders çıkararak geleceğe daha sağlam adımlar atmamı sağlar ve aslında hatayı kabul etmek ve bu şekilde değerlendirmek beni zayıflatmaz, aksine daha da güçlü birisi haline getirir. Öte yandan mış gibi davranmaktansa hatalarınızı ve zayıflıklarınızı kabul etmek bunu yapabilecek kadar cesur ve güçlü olduğunuzu gösterir. Duyguları ve ihtiyaçları ifade edebilmek. Diğerleriyle olan ilişkilerinizde kendinizi çok rahat bir şekilde ifade edebiliyor musunuz? Mesela bir sıkıntı yaşadığınızda, bir zorluk yaşadığınızda ya da bir şeyden rahatsız olduğunuzda. Böyle bir durumda karşıdaki kişiye bu durumun sizin duygularınız üzerinde yarattığı etkiyi ya da ihtiyaçlarınızı açıkça ifade edebiliyor musunuz? Bazı insanlar kendi duygularını ve ihtiyaçlarını ifade etmenin zayıflık olduğunu düşünür. Bu yüzden de herhangi bir şeyden rahatsız olduğunda bunu açıkça konuşmak yerine ya yok sayar, ya geçiştirir, ya bastırır, ya pasif agresif bazı davranışlarla bunu karşı tarafa yansıtır ya da olur olmadık bir yerde aşırı patlamalar gibi reaksiyonlar gösterir. Güçlü insanlar ise bu durumu içine atmak ya da bir şekilde diğerlerine yansıtmak ya da aşırı tepki vermek ya da orada burada dedikodusunu yapmak yerine
rahatsız olduğu durumla ilgili bu durum karşısındaki duygularını ve ihtiyaçlarını karşı tarafla gayet rahat ve özgüvenli bir şekilde konuşur. Dolayısıyla aslında duygularımızı, ihtiyaçlarımızı anlatmak, ifade etmek zayıflık değil. Aksine bir güçtür. Efendim bir diğer maddemiz uyumlu olmak. Son dönemde yeni nesil anne babalardan şu sözü çok duyuyorum. Benim çocuğum çok lider ruhlu. Kimsenin istediğini yapmaz. Sadece kendi istediği olsun ister. Tatlım, bu aslında liderlikten çok bana biraz uyumsuzluk gibi geliyor. Yani en azından çoğu için böyle. Tabii ki gerçekten de lider ruhlu bir takım çocuklar var. Ancak sadece bundan yola çıkamayız bu sıfatı verebilmemiz için. Aslında liderlik tam tersine diğerlerinin duygu ve düşüncelerini anlayabilme ve bunlarla uzlaşabilme yeteneğini de içeren güçlü duygusal zeka becerileri gerektirir. Bu anlamda girdiği ortama uyum sağlayabilmek, diğerleriyle uzlaşabilmek, diğer insanlarla olumlu ilişkiler kurabilmek aslında bir güçtür ve gerek özel hayat gerekse iş hayatında çok önemlidir. Kişisel gelişim ve psikoloji eğer ilgi alanlarınız içindeyse doğru yerdesiniz. Bu kanalda her hafta bu konularla ilgili içerikler paylaşıyoruz. Bu içeriklerden haberdar olmak istiyorsanız lütfen kanala abone olmayı unutmayın. Bu kanalın daha fazla sayıda kişiye ulaşması için bize destek olmak isterseniz katıl üyesi olabilirsiniz. Kanala abone olabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğene basarak ve aşağıya yorum yazarak bize destek verebilirsiniz.